Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kahvaltıyı hazırlayabileceğiniz çok pratik fırın falan kullanmadan kaşarlı patates püreli bir çörek hazırlayacağız. Ben bunu yabancı bir kanaldan görmüştüm. Hemen tarifini hazırladım, denedim. Çok güzel olunca hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Mutlaka deneyin. Denedikten sonra zaten bana hak vereceksiniz. Biz 4 kişiyiz. 4 kişi için gayet yeterli geliyor. Hemen sizleri bekletmeden daha fazla bu güzel lezzetli tarifin ayrıntılı yapım aşamalarına geçelim. Derince bir kabı önüme alıyorum. Hemen hamurunu yoğurarak başlıyorum. Oldukça az malzemeyle. Evimizdeki klasik bardaklarla yarım su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını erittim, soğuttum. 1 çay kaşığı tuz ve 1,5 su bardağından biraz daha az un ilave ettim. Hamurumuz oldukça böyle ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bir bardağını şimdi kattım. Şöyle bir karıştırdım hamuru. Toparlarken elime zaten yapıştığını fark edince yarım su bardağından biraz daha az kenarda gördüğünüz gibi un daha ilave ettim. Bu un yeterli geldi. Böyle biraz toparladıktan sonra hamurumu tezgahımın üzerine alacağım. Orada da yapıştıkça un ilave edebilirsiniz. Toplamda 1,5 su bardağından biraz daha az un kullandım. Böyle benim gibi hamurunuzu öncelikle toparlayın. Ondan sonra tezgahınızın ya da masanızın üzerinde en az 2 dakika boyunca mutlaka hamurunuzu her zaman söylediğim gibi yoğurun, daha kaliteli güzel bir hamur elde etmek için. Elinize yapışmadığı sürece kesinlikle un serpmeyin. Böyle baktığınız elinize yapışıyor. O esnada çok azıcık un serperek hamurunuzu yoğurmaya devam edin. Ve ayrıca hamurunuzu yoğurduktan sonra elinizi yıkayın. Ondan sonra bu tezgahın üzerinde hamur yoğurma işlemini yapın. Bu şekilde hamurumu 2 dakika yoğurdum. Gördüğünüz gibi bir avuç içi kadar hamur ama kocaman bir çörek yapacağız. Şimdi hamurumu şöyle üzerine bir poşet ya da streç filmle kapatıp 1 saat boyunca dinlendiriyorum. Ben o arada hemen patates püreli bir karışım hazırlayacağım. Ben öncesinde 2 adet orta boy patatesi haşladım. Çok soğutmuyoruz çünkü ezme işlemi yapacağız. Bir süzgeci alıp suyunu tamamen süzüyorum. Hemen bir servis tabağına, yani bir tabağın içerisine alıp çatalla ya da bir patates ezicisiyle güzelce patatesi eziyorum. Patates püresi yapar gibi düşünün arkadaşlar. Patates püresi nasıl yapıyorsak aynı şekilde patatesimizi güzelce eziyoruz. Ben tuz ya da bir baharat ilavesi yapmadım. Kaşar peynirini oldukça bol kullandığımız için onun verdiği tuz miktarı gayet yeterli geliyor. Hemen patates püresini ezdikten sonra 1 tatlı kaşığı dolusu mayonez ilave ediyorum. Tereyağı da katabilirsiniz mayonezi sevmiyorsanız. Tereyağı yerine mayonez böyle daha böyle akışkan bir kıvam verecek ona ve ayrı bir lezzet katıyor. Dediğim gibi sevmiyorsanız kesinlikle tereyağı da ilavesi yapabilirsiniz. Patates püresini hemen kenara alıp dinlenen hamurumu önüme alıyorum. Mutlaka 1 saat dinlendirmeye özen gösterin. Vaktiniz yoksa yarım saatte dinlendirebilirsiniz. Masamın üzerine unu serpiyorum. Hamurum çok rahat açılıyor. İçerisinde tereyağı olduğu için oldukça katılaştı. Sert bir hamur oldu. Beklerken işte burada olması gereken de bu. Daha güzel açılacak hamurumuz. Bu esnada merdane kullanmanız yeter. Oklavaya falan hiç ihtiyacınız yok. Yani merdane kullanan herkes çok rahatlıkla bu çöreği yapabilir. Hamurumu ortalama bir 30-40 santim çapında, 40 santim diyebilirim aslında, 40 santim çapında açıyorum. Arada sırada elimle kenarları toparlıyorum ve tersine çeviriyorum. Diğer taraftan da aynı şekilde. Arada gördüğünüz un muhakkak serpin arkadaşlar. Hemen hamurumu açarken ben her zaman söylediğim gibi diğer kanalım olan Seval Mutfak'ta 2 kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hemen yan tarafa ve videonun sonuna linkini ekleyeceğim. Oradan da abone olup bana destek olabilirsiniz. Oradan da haftada 3 günde olsa tarifler paylaşıyorum. Kolay ve pratik, en kolay yoldan hazırlayabileceğiniz tarifler. Deyip hemen hamuruma tekrar dönüyorum. Ortalama 300 gram kadar ben kaşar peyniri rendesi kullandım. Kaşarımın 150 gramı, yani yarısını hamurun alt kısmına, yani nasıl diyeyim, patates püresini koymadan önce
Ondan sonra da patates püresini alıyorum. Şöyle elimle birazcık düzeltip kaşar peynirin üzerine yerleştiriyorum gördüğünüz gibi. Direkt süremezsiniz. Kaşar falan birbirine girer. Buradaki maksat patates püresinin ortada kalması. Daha sonrasında tavada pişerken falan patates püresi taşabilir falan olmasın diye bu şekilde hazırlıyoruz. Patates püresini elimle güzelce düzelttim. Bu şekilde bastırarak yediriyorum kaşara. Hemen üzerine kalan kaşar peynirini de serpiyorum. Gördüğünüz gibi bol bol kullanırsanız ne kadar bol olursa o kadar lezzetli oluyor. Güzelce elinizle yayın. Hemen ardından kenarlardan bu şekilde görüyorsunuz. İnce ince çok birden toplamıyorum ki arkadaşlar, böyle alt kısmı çok kalın bir hamur olmaması için. Bu esnada dikkatli benim gibi yavaş yavaş uç kısımlardan elinizle toparlayın. İttire ittire hafif hafif yapabilirsiniz. Zaten ayrıntılı da videoda göstermeye çalıştım. Çok fazla kesmeden. Hemen yan taraftan gördüğünüz gibi kızımın eli gözükmeye başladı. Aslında bu videoyu sesli çekmiştim ama maalesef kızım beni hiç rahat bırakmadı o günü. Sürekli bağırıyor ve konuştuklarım hiçbir şekilde anlaşılmıyordu. İlla şu an yandan hamur vermemi istiyor. Tabii siz görmediniz ama ben ona küçük bir hamur verip yolladım. Yoksa imkanı yok, kurtulamayız. Özellikle mutfağı Ela çok seviyor. Çünkü doğdu doğalı hep mutfakta büyüdü çocuğum. Şu an 2 yaşında. Onun sesini de çok duymak isteyen takipçilerim var. Arada sırada sesli, arada sırada böyle sesini kısarak seslendirme yapıyorum. Hamuru hemen tersini çevirip merdane ile birazcık daha açıyoruz arkadaşlar. Hemen hemen bir 10 santim daha genişleteceğim şimdi bu hamuru. Çok fazla merdaneyi bastırmıyoruz ki içindeki kaşar, patates püresi yoksa dağılır ve mahvolur hamurunuz. Yavaş yavaş ufak ufak hareketler, gördüğünüz gibi içerisinde maya falan yok ama ne kadar güzel kabarıyor. Tereyağı ve sütün verdiği bir işlem arkadaşlar bu, yani bu şekilde kabarmasını sağlıyor. Pişerken de aynı şekilde çok güzel kabarıyor. Zaten kısık ateşte pişireceğiz. Hemen şöyle yapışmaz bir tavayı ocağıma alıp ben tereyağını birazcık oda ısısında beklettim. Fırçayla güzelce sürüyorum. Pişirme esnasında hep böyle tereyağı süreceğiz ki daha güzel kabarıp kızarsın diye. Tavanın alt kısmına tereyağını sürdükten sonra hamurumu tam böyle tavaya uygun bir şekilde, yani uygun bir tava alırsanız tam hamurunuza göre daha rahat pişirirsiniz. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladı bile sıcağı görünce. Bu esnada altı kısık. Yavaş yavaş pişirin ki hamurunuz çiğ kalmasın. Kapağını da kapatıyorum. Ara ara kontrol edin. Direkt bırakmayın. Bu sefer yakarsınız. Hemen şöyle bir bakıyorum. Kızardığını görünce tekrardan üzerine birazcık tereyağı sürüp çevireceğim. Kabardığını görüyorsanız hamurunuz gayet güzel pişiyor demektir. İç kısmı da kesinlikle çiğ kalması imkansız. Hemen şöyle genişçe bir spatula ile çeviriyorum. Bakın ne kadar güzel kabardı hamur. Müthiş bir görüntüsü yok mu arkadaşlar? Tekrardan tereyağını sürüyorum. Böyle aşırı da bol sürmüyorum gördüğünüz gibi. Bu esnada bir çay kaşığı anca tereyağı kullanmışımdır. Tekrar kapağını kapatıp öbür tarafında pişiriyorum. Hep bu esnada altı kısık olsun. Ocağınızın en büyük ocağın en kısığında pişiriyoruz. Şimdi tekrar çevireceğim. Bakayım güzel kızarmış mı? Çevirirken biraz tavanın dışına taştı ama hiç sıkıntı yok. Ben onu güzelce gene düzelttim. Artık yeterli. Ocaktan alabilirim. Altını kapatıyorum. İki tarafı da gayet güzel pişti. Hemen şöyle bir tahtanın üzerine alıyorum ve ki hemen keseceğim. Ben öyle acele ettim ki sıcak sıcak keserken oldukça zorlandım. Elim falan yandı. Birazcık hafif soğusun ama çok da soğutmayın. İçinde kaşar olduğu için biraz sıcak servis etmeniz gerekiyor. Dilimlere ayırıp hemen servis edeceğim. Lütfen deneyin arkadaşlar. Özellikle hafta sonu kahvaltısı için müthiş bir şey. Hemen 2 dakikada hamurunuzu yoğurup bir yarım saat bekletince gerisi çok kolay. Zaten o sürede de patatesiniz haşlanacak falan. Şu güzelliğe bakar mısınız? İçi hiç hamur falan değil. Gayet güzel bir şekilde pişti. Ben sıcaktan elime çok alamıyorum. Sizlere böyle güzel kaşarını falan erimiş haliyle göstermek için oldukça sıcak servis ettim.
Artık siz sonunu böyle izlerken ben videomu burada bitireyim. Videonun yorum kısmına 1'den 10'a kadar puanlarınızı eksik etmeyin. Benim için bu çok önemli. Ne kadar beğendiğinizi bu şekilde anlayabiliyorum. Seval alt tire mutfakta olarak da Instagram'dan takibi alabilirsiniz. Orada da storylerle günlük hayatımla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.